Vücudumuza yapılan her tıbbi müdahalenin bir riski, bir de faydası vardır. Risk ve fayda arasında bir denge bulunmaktadır. Bulunmasıyla milyonlarca insanı hastalıklardan ve hastalıkların yayılmasından, sakat bırakmasından kurtardı ve toplu ölümleri önledi. Ama asıl konu ihmal edilmesi veya gözlenmesi değil, bilinmesi gereken varsa riskleridir. Evet sevgili dostlar, herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü video konumuz modern aşı teknolojilerinde riskler var mıdır? Varsa bunlar nelerdir? Modern aşı teknolojisi derken mRNA veya viral vektör aşıları anlaşılmaktadır. Her güçlü araç gibi aşıların da dikkat edilmesi gereken yanları bulunmaktadır. Bir aşı herkes için %100 risksiz değildir. Ama sevgili dostlar, ilaçlar da böyledir. Bugün modern aşı teknolojilerinde ve nadir gözüken komplikasyonları konuşacağız. Kimler aşı olamaz diye bakacak olursak, mutlak kontraindikasyonlar ve geçici kontraindikasyonlar bulunmaktadır. Geçici kontraindikasyon olduğunda aşı yapılması ertelenir. Ancak mutlak kontraindikasyonda aşı yapılmamalıdır. Mutlak kontraindikasyona baktığımızda temel olarak 3 neden gözükmektedir. Birinci neden şiddetli anafilaksi öyküsü olan kişiler. Aşının içindeki herhangi bir moleküle karşı ani ve anafilaktik reaksiyon gelişmesi sonucu oluşur. Eğer acil müdahale edilmezse ölüm meydana gelebilir. İkinci neden bir önceki doza karşı aşırı reaksiyon gelişmiş kişiler. Bu durumda böyle bir anamnez varsa bu aşının ikinci dozu bu kişiye yapılmamalıdır. Üçüncü neden canlı aşılara karşı ciddi bir bağışıklık yetmezliği bulunan kişiler. Örneğin kemoterapi görenler, organ nakli sonrası yüksek düzeyde immünosüpresif ilaç kullananlar, bazı genetik yetmezlikler. Burada şunu da vurgulamak isterim sevgili dostlar. Bu durumlarda mRNA aşıları ve inaktif aşılar genelde güvenlidirler. Geçici kontraindikasyon oluştuğunda ise aşı yapılması ertelenir. Ancak bu durum düzeldikten sonra bu kişilere aşıları yapılmalıdır. Orta düzeyde ya da şiddetli hastalık belirtileri varsa, 38,5 üzerinde ateş varsa, bu durum düzeldikten sonra aşı yapılmalıdır. Basit soğuk algınlıklarında da aşılar yapılabilir. Ancak ateşin olmaması gerekmektedir. Sevgili dostlar, aşıların yan etkisi ve komplikasyonları aynı şey değildir. Diğer aşılarda olduğu gibi modern teknikle üretilen aşılarda da yan etkiler meydana gelebilir. Bunlar normalde beklenen yan etkilerdir. %1'den daha az gözlenmektedir. Aşı yapılan yerde kızarıklık ve ağrı, kola vuran ağrı, halsizlik, hafif ateş, baş ağrısı, vücutta diğer bölgelerde kas ağrıları gibi küçük problemlerle karşılaşabiliriz. Bunların hastalık olmadığını, bağışıklık sisteminin kuvvetli çalıştığını düşünmelisiniz. Bu yakınmalar genelde 1 ila 3 gün arasında geçmektedir. Gerçek komplikasyonlara baktığımızda ise 10.000'de birden daha az olduğunu görmekteyiz. Biraz önce bahsetmiştik. Anafilaksi yani şiddetli alerji. Aşı yapılır yapılmaz 15-20 dakika içinde nefes darlığı ve tansiyon düşüklüğü meydana gelir ve şok tablosu oluşabilir. mRNA aşılarında bunun görülme sıklığı milyonda 2 ila 5 arasında. Ancak aşı sağlık kuruluşlarında yapıldığı takdirde bu problemli durumdan kolaylıkla kurtulunabilir. Bir diğer komplikasyon ateşli konvülsyon yani nöbet geçirilmesi. Bunlar daha çok küçük çocuklarda gözlenmekte ancak kalıcı hasar bırakmamaktadır. Diğer bir komplikasyon trombositopeni yani kanımızdaki pıhtılaşma hücrelerinde azalma meydana gelmesi. Modern teknolojiyle geliştirilen aşılarda tabii ki özel riskler de bulunmaktadır. mRNA aşılarında miyokardit ve perikardit meydana gelebilmektedir. Ama sıkı durun sevgili dostlar. COVID-19 hastalığıyla karşılaştırıldığında 10 ila 100 kat daha az gözlenmekte olduğunu görmekteyiz. Özellikle genç erkeklerde meydana gelmektedir. İkinci dozdan sonra ise oldukça nadirdir. Sıklıkla 100.000'de bir oranında
görülmektedir. Bazı yayınlarda ise daha az gözlendiği ifade edilmiştir. Meydana geldiğinde ve tanı konulduğunda ise hastaların büyük çoğunluğu birkaç günde veya birkaç haftada iyileşmektedirler. Viral vektör aşılarında ise aşının indüklediği serebral venöz sinüs trombozuna neden olabilmektedir. Ve bununla birlikte trombosit düşüklüğü meydana gelmektedir. 40 yaş altı kadınlarda 100 binde 1 oranında gözlenmektedir. Bazı ülkeler bunu ciddi bir risk olarak kabul edip kullanımını sınırlamışlar veya alternatif aşı önermişlerdir. Trombositopeniler AstraZeneca ve Johnson & Johnson'ın aşılarında yani viral vektörlü aşılarda meydana gelebilmektedir. mRNA yani Pfizer, BioNTech ve Moderna aşılarında miyokardit ve perikardit meydana gelebilmektedir. Ama söylediğim gibi bunun oranı COVID hastalığıyla karşılaştırıldığında oldukça düşüktür. Sevgili dostlarım, bu riskler gerçektir. Gördüğünüz gibi bilim insanları bunları saklamamış, tanımlamışlar, literatür yayınlamışlar ve bunları bertaraf edebilmek için de yönetim protokolleri oluşturmuşlardır. Ve şunu unutmayalım, bu risklerin neredeyse tamamı hastalığın kendi yaratacağı risklerden çok daha küçüktür. Bunu asla unutmayalım. Diğer aşılarda olduğu gibi son dönem modern teknolojik aşılarda da aşı sonrası izleme sistemleri aktif olarak çalışmaktadır. Yani aşı onaylandıktan sonra iş bitmemektedir. Amerika Birleşik Devletleri'nde, Avrupa Birliği'nde ve Türkiye'de ekrana isimlerini bıraktığım kuruluşlar tarafından bu aşılar izlenmektedir. Bunların sayesinde her şüpheli yan etki raporlanmaktadır. İşte biraz önce sizlere anlattığım ciddi komplikasyonlar da bu kurumlara bildirilerek riskler fark edip yönetilmiştir. Bir genç erkek için messenger RNA aşısı sonrası miyokardit riski 100 binde 1 iken aynı gencin COVID-19'a yakalandığında miyokardit riski 5 binde 1'dir. Buna ilaveten ayrıca COVID-19'a yakalandığında ölüm meydana gelebilmekte, uzamış COVID semptomları ve sendromları oluşabilmekte, yoğun bakım ihtiyacı gibi birçok olasılık gündeme gelebilmektedir. Tablo ortada ve oldukça net sevgili dostlar. Günümüzde artık modern aşı teknolojiyle üretilen aşılar en şeffaf şekilde izlenen tıbbi ürünlerdir. Evet, hiçbir tıbbi ürün sıfır risk taşımaz. Ancak riskleri bilmek, onlardan korkmak değil, onları yönetmektir. Alerjiniz varsa söyleyin. Ateşli hastalığınız veya ateşiniz varsa söyleyin. Ama bilimin size sunduğu bu korumayı çürütülmüş, kulaktan kulağa yayılan mitler yüzünden, yanlış bilgiler yüzünden reddetmeyin. Bu konuyla ilgili birçok literatür yayınlanmış bulunmaktadır. Sizin de okumanız dileğiyle ekrana ben de bir literatür bırakıyorum. Sevgili dostlar, bugünkü videomun sonuna geldik. Lütfen yorumlarınızı ve sorularınızı mesaj kutuma bırakmayı unutmayın. Bilimle kalın, aşıyla kalın. Sevgiyle kalın, sağlıklı kalın ve hoşça kalın. Bir sonraki videomda tekrar buluşmak üzere.